Acı ve şikayet yerine neyle beslenelim? Yani eğer acıya ihtiyacın varsa, şikayet etmeye ihtiyacın varsa ve birilerinden şikayet ederek ya da negatif alandan beslenme ihtiyaçların varsa doğal olarak zaten bunlara aman kimse dokunmasın diyebilirsin. Fakat emin ol ki bu negatif öğrenme, beslenme ihtiyaçlarından özgürleştiğinde hayatında çok farklı huzur ve deneyimler yaşayabilirsin. Bir bakalım neden önce acı ile beslenme ihtiyaç duyuyorsun? Özellikle acı bedenini, duygularını hissedebilmen için çağırdığın ve hayatına davet ettiğin önemli bir olgudur. Yani seni burada olduğuna ikna eder. Duyguların çok daha ötesindeki çok kuvvetli bir histir acı. Bak ben buradayım dersin. Ve burada olduğunu acıyla çok kuvvetli bir şekilde kabul edersin. Fakat şu da vardır ki acı acıtır. Ve acıtıldıkça da acı ile beslenme ihtiyacın hani böyle o baharatlı bir yiyecek gibi, bol baharatlı ve acılı yiyeceğe düşkünlük gibi de bu sefer gördüğün ve öğrendiğini farklı olayları da kopyalama sistemi gereği bu sefer hayatında bunlar hep beni mi buluyor? Bu işte rahatsızlıklardan, sorunlardan, bol baharatlı dünya hayatından şikayet etme gibi konular ve kavramların içine girebilirsin. Şikayet ve özellikle eleştiri gibi durumlarsa yani hayatı yeteri kadar olduğu gibi kabul edememek, değiştirmeye çalışmak, bak gene benim dediğim gibi olmuyor diye de şikayetten beslenme durumlarıysa temelde aslında Yaradan'ın düzenini ve sistemini kabul etmemekten geçer. Eğer biz olanı olduğu gibi değil de kendi egomuzun, nefsimizin çıkarı ve isteği doğrultusunda yapmak üzere bir kontrol çabasındaysak tabii ki bundan da bir şikayet çıkarımı elde etmek isteriz. Şikayet ettikçe şikayet edilecek konular ve alanlar arttığını da şuur altınız bilmesine rağmen şikayetten beslenebilmek için çevresinden, ülkesinden, olayından, eğitiminden, hastalıklardan, sorunlardan, dünya düzenlerinden ve yeniliklerden şikayet eder durur birçok kişi. Oysa ki şuur altı şunu biliyordur. Biraz daha şikayet et de daha da artsın. Fakat kendisine sorsak kişi şöyle der. Hayır ben bunların her bir tanesinin bitmesini istiyorum. Hayır onların her bir tanesini alsak da o potansiyeldeki bir kişi yeni beslenme kaynakları bulacaktır. Bunların temelinde ve kökeninde negatiften beslenme ihtiyaçları vardır. Çünkü bir alanda aşırıya gitmiştir pozitif alanında. O pozitife gittiği aşırı alanı dengeleyebilmek için de bu negatif beslenme kaynaklarına ihtiyaç vardır. Örneğin aşırı zihin, aşırı düşünce, işte aşırı bir alanda eylem ya da işte diyelim ki aşırı doluluk. Bir şeyi bırakmamanın doluluğu da pozitiftir. Biriktirdiklerine aşırı şekilde bağımlı olmak da pozitiftir. Ama o pozitif hani dediğim gibi çoğalır işte seni negatif yönde beslenecek bir alana iter. Ve bu alandaki kişilerin birçoğu hayatın her gününün tekrar ettiğini düşünenlerdir. Onun için her gün aynı dünyaya, aynı güne tekrar doğarlar ve aynı günü tekrar yaşarlar. Onlar için bir gün vardır, o da eski gün ve hep dünü yaşarlar. Dünü yaşamayı bırakmayan, yani şikayetten, acıdan beslenmeyi bırakmayansa bugüne gelemez. Bugüne gelebilmek için dünle vedalaşıp dünü yani eskiyi geçmişe emanet edebilmek çok önemlidir. Özellikle bu hayata yeteri kadar topraklanamayanlar, köklenemeyenler, hayatla yeteri kadar bağlantı kuramayanların da acıya ihtiyaçları vardır. Acı o kişiyi sen buradasın, dünyadasın, hayattasın diye ayaklarını yere sağlam basar ve dünyanın onun için birçok yerine dikkat edin. Dünyayı sevebilmek için köklenebilmek için ise acılar yaşatılır. Evet, özellikle günümüzde, zamanımızda hayat ve dünya ile ilgili şikayetler daha da artıyor ve bu artış devam ettikçe de şunu göreceğiz ki
demek ki acılar da artacak. Bizler acıdan özgürleşebilmek için hayatı, dünyayı, kendimizi, bedenimizi sevmeye ihtiyacımız var. Sevdikçe sevdiğimiz alanlara yoğunlaşıp ve odaklanacağız ve odaklandığımız alanlar içerisinde de daha fazla kökleneceğiz. Köklendiğimizde hayatı ve dünyayı daha fazla hissedeceğiz ve hissedebildiğimiz ölçüde de bu sefer hisleri seçebileceğiz. Yani ben daha tatlı ve daha lezzetliyi seçebilirim. Ve eğer bana hoş gelecek kokuları seçmek varken niye farklı kokuları seçeyim diyecek. Ya da tenimi okşayan, kadife gibi yumuşacık güzel tatlar ve lezzetler, güller, çiçekler varken neden dikeni hayatıma davet edeyim diyecek. İşte bunların her bir tanesinde arkadaşlar şöyle bir şey var ki bizler seçim yapabilme gücünde ve özgürlüğündeyiz. Ama özgürlüğümüzü istersek kendimizi bağımlı kılmak durumunda da kalabiliriz. Ama yine seçimi yapacak olan insanın kendisi, yani biziz ve buradaki hatırlamamız gereken şey şu. Gerçekten geldiğimiz dünyayı, hayatı sevip burada kendimizle, hayatla buluşmayı seçebiliriz, isteyebiliriz. Çünkü bu dünya çok güzel ve kıymetli bir armağan. Her anıyla, her tadıyla burada hayatla, nefesle an içinde buluşalım. Bağlantıda olalım. Bağlantımızı kuralım özümüze ve varlığımıza. Bu şekilde olduğunda, yani hislerimizi açtığımızda, duyularımızı açtığımızda ise duyularımızı gerçekten lezzetli tatlar almaya yönlendirebilir ve bu hayatı huzurlu kılabiliriz. Huzurda ve huzurunda olma dileğiyle hoşça kalın.